Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına bir hamur hazırlayarak iki farklı kıvamda kurabiye tarifi hazırladım. İster ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye yapın, isterseniz çörek kıvamında yumuşacık bir kurabiye yapın. İkisini de aynı hamurla yapabileceğiz. 100 mililitrelik bir çay bardağı sütü küçük bir sos tenceresine alıyorum. Üzerine klasik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şekeri sütüme karıştırırken ocağa alıyorum ve bir miktar sütün ılımasını sağlıyorum. Kesinlikle kaynatmayacağız. Sürekli karıştırarak adeta bir şerbet kıvamına gelmesini sağlayacağız. Isınan sütümüzü genişçe bir karıştırma kabına aktarıyorum. Üzerine 100 gram tereyağı ilave ediyorum. 7 yemek kaşığı olarak ölçebilirsiniz ve tuzsuz tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Sütün ısısıyla karıştırarak tereyağını eritiyorum. Karışımım iyice pürüzsüz kıvama gelince kenara alıyorum soğuması için. Ayrı bir kaba bir tane orta boy yumurta kırıyorum ve iyice pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Ara ara kontrol ediyorum ve sütlü karışımım tamamen soğuduğu zaman içerisine çırpmış olduğum yumurtanın yarısından fazlasını ilave ediyorum. Kalan yumurtayı da kenarda beklemeye alıyorum. Yumurtayı da iyice karışıma yedirdikten sonra kuru malzemelerimi ekliyorum. Birer paket şekerli vanilin ve kabartma tozu ekliyorum. Önceden eleyip ölçüp hazırlamış olduğum 4 su bardağı unu da yavaş yavaş karışıma ekliyorum ve bir kaşık veya spatula ile bu şekilde karıştırarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu hamuru yaparken mümkün olduğunca elinizle yoğurmamanızı tavsiye ederim. Elinizden geldiğince kaşık veya spatula ile karıştırarak yoğurun ve unu tamamen yedirmeye çalışın hamurunuza. Bu hamuru elle yoğuracak olursanız oldukça yumuşak ve elinize yapışan bir hamur olacaktır. Bu yüzden sürekli un ilavesi yapmak isteyeceksiniz. Ama 4 su bardağı un bu verdiğim ölçülere tam gelecektir. Eğer daha fazla un ilavesi yaparsanız tam kıvamını tutturamazsınız. Hazırladığım hamuru bir 10 dakika kadar buzdolabında dinlendirdim ve daha sonrasında şekil vermek için hemen tezgahımın üzerine alıyorum. Öncelikle hafifçe elimle bastırıp düzleştiriyorum ve bir merdane yardımıyla çok fazla bastırmadan yaklaşık 3-4 milim kalınlığında açıyorum hamurumu. Eğer çok ince açarsanız hamuru bisküvi kıvamında kıtır kıtır kurabiyeler elde edersiniz. 3-4 milim yaparsanız da kıyır kıyır ağızda dağılan kurabiyeleriniz olacak. Eğer birazcık daha kalın hamur açarsanız da en son gösterecek olduğum o çörek kıvamındaki kurabiyeleri elde edersiniz. Benim bu açmış olduğum, bu gösterdiğim kıvam o kıyır kıyır ağızda dağılan kurabiyeleri elde etmek için yapmış olduğum hamur. Şekil verme aşamasında dilediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Orijinali bu bardakla yaptığım yuvarlaklar şeklinde oluyor ama birazcık daha bahar esintisi, yaz esintisi katmak için çiçek ve kelebek kalıbı kullandım ben. Kurabiyelerimin kalınlığını da şu şekilde hemen bir daha gösteriyorum ve hemen tepsiye yerleştiriyorum.
Hazırladığım ilk tepsiye, yani o kıyır kıyır kurabiyeleri bu şekilde hiçbir şey sürmeden doğrudan fırına veriyorum. 200 derecede 10-12 dakika kadar, üzeri pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Diğer kurabiyelerimi, diğer kalan hamurumu ise birazcık daha kalın açtım. Gördüğünüz gibi birazcık daha kalın oldular ve üzerine bu şekilde ayırmış olduğum yumurtayı sürüyorum. Bu kurabiyelerimizde en başta göstermiş olduğum o çörek kıvamındaki birazcık daha puf puf olan kurabiyeleri elde edeceğiz. Üzerine birazcık daha şekil vermek için de çatalla bu şekilde çizikler attım. Yine bu kurabiyelerimizi de 200 derece fırında pişireceğiz. Hemen ilk tepsimi fırından alıyorum. Bu şekilde kenarları, altı kızardığı zaman kurabiyeleriniz hazır olmuş demektir. Tepside soğuması için kenara bırakıyorum. Çörek kıvamındaki kurabiyeleri de üzerindeki yumurtası pembeleşince hemen fırından aldım. Yine tepside soğumaya bırakıyorum. Kurabiyelerim soğuduktan sonra son halini ve dokusunu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu göstermiş olduğum ağızda dağılan kıyır kıyır kurabiyelerimin son hali. Bu ise adeta çörek kıvamında olan ama yerken sizi kesinlikle bunaltmayan yumuşacık kurabiyelerimin son hali. Şu detayı da vermeden geçemeyeceğim. Bu kurabiyelerimizin aslında asıl adı korjik. Korjik diye yazarak da aratabilirsiniz ve çok lezzetli olan farklı şekillerini, farklı çeşitlerini de bulabilirsiniz. Benim korjik tarifimle ilgili, kurabiyelerimle ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım tarifimden ve videomdan memnun kalmışsınızdır. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.